Kuzey Kutbu'ndayız şu anda. Bu reyon komple rengeyi reyonu. Şu anda yaşadıklarıma inanamıyorum. İlk gece hemen auroraları gördük. Muhteşem bir şey. Eksi 18 derecelik bir güne uyandık. Kurttan kaçış yok. Yaş 40 insan neler öğreniyor. Böyle şeyler olduğunu tahmin etmemiştim. Şimdi bu saçma şeyden kayıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir şey diyeyim mi? Burası benim bu bölgede en çok üşüdüğüm yer olabilir. Ormanın içinde bir yolda gidiyoruz ve etrafta hiçbir şey yok. Kurt mu çıkar, ayı mı çıkar artık. Herkese selam. Merhaba. Hatta hey. Hey. Çünkü yine Finlandiya'dayız. Ama bu sefer çok değişik bir yere geldik. Rovaniemi'ye geldik. Burası Kutup Dairesi'nin biraz üzerindeki küçük bir kasaba bana göre. Onlara göre şehirmiş tabii. Şu anda hayatımda bulunduğum en kuzey nokta burası. Ve muhtemelen burada yapacağımız çok farklı şeyler var. Yiyeceğimiz çok farklı şeyler var. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Valla Rovaniemi'nin havalimanı bile değişikmiş. Bayağı buzların üzerine indik. İçerisi çok güzel süslenmişti. Onu da çok sevdim. Ama bagajı açamıyorum şu anda. Açman lazım. Basıyorum açılmıyor. Arabanın bagajını açmayı başaramadık. O yüzden çantalarımızı arka koltuğa yükledik. Ne diyorduk? Burada gidecek her yer mesafeli olduğu için Ayşen ne yapmış? Bize güzel bir araba kiralamış. Şoförlük ondan, kameramanlık benden. Hadi başlayalım. Bu şartlarda hiç araba kullanmadım ve hava şu an eksi 10 derece. İnşallah her şey yoluna gider ama kiralama şirketindeki çocuk dedi ki full her şeyi kaplayan sigorta alın. Yağmur yağdı, yerler buz. O yüzden biz de öyle yaptık. Birazcık maliyetli oldu ama garantiye almamız gerekiyordu kendimizi. Hava ne kadar da akşamüstü gibi gözüküyor değil mi? Halbuki saat şu anda 2. Güneş batıyor bile. Yarım saat sonra güneş batacak galiba. Her yerde tavsiye edilen bir şeydi okuduğumuz alışveriş yaparak otele geçin diye. Çünkü zaten gideceğimiz otel böyle etrafında hiçbir şey olmayan bir yer. Bir şeye ihtiyacımız olursa kala kalırız valla. Markete girer girmez karşımıza çeşit çeşit beriler, meyveler çıktı. Hemen alacağım biraz. Otelde yiyiveririz, sağlıklı. Küçük alayım da. Niye küçük alıyorum ya? Büyük alayım. Ne kadar? 2,29 euro. Cranberry de alsana. Aldım. Bu da 2,79 euro. Bunlar kaç gram? 125 evet. Üzümler çok iyi gözüküyor. Her şey güzel gözüküyor. Bak bütün bu meyve reyonuna bak. Bu reyon komple rengeyi reyonu. Salam var, sosis var falan değişik. Otelde yemek ısıtacak bir şey olur mu bilmiyoruz. O yüzden böyle soğuk salatalar aldık. Havuçlu, salatalıklı, marullu. Bu da havuç, ananas ve marul. Enteresan. Bayağı güzel yiyecekler aldık. Şimdi bir de içecekler alalım. Bu en sevdiğim şey Avrupa marketlerinde. Değişik karışık meyve suları, smoothie'ler. Değişik Coca-Cola'lar var burada. Bu vanilyalıymış. Bu limonlu. Bu da limonlunun zero'su. Fanta'nın da kivilisi ve çileklisi var. Raspberry'si var. Her şeyin çok değişik çeşitleri var burada. Aklımı yitireceğim gibi oldu ama yitirmedim. Hadi kasaya gidelim. Marmaris pizza ve kebap mı? Gerçekten her Avrupa şehrinde mutlaka bir kebapçı var. Yani eğer siz illa kebap yiyeceğim diyorsanız aç kalmazsınız. Merak etmeyin. Bakın Rovaniemi'de bile var. Kuzey Kutbu'ndayız şu anda. Ceyda hareketi yaptım. Rengi iyi arkadaşımızla. Rengi iyi değil galiba o. Değil mi? Geyikleri birbirinden ayıramıyoruz daha. O kadar kültürlenemedik. Bir çeşit geyik kardeş. Bunun canlısını da göreceğiz inşallah. Santa Claus'un merkezdeki ofisi burasıymış. Bedava giriş diyor. Girelim bakalım ne var.
otelimize gitmeden önce bir şeyler atıştıralım dedik. Burada listemize aldığımız restoranlardan bir tanesine geldik. The Arctic adında. Şu anda öğle yemeği servisindeler. Bakmayın siz havanın karanlık olduğuna. Ben bir hamburger söyledim ama sıradan bir hamburger değil. İçerisinde rengeyi eti de var. Yanında işte klasik patatesler, sos falan. Bu hamburgeri yemek biraz zor. O yüzden şöyle kenarından kesip yorumlayıp sonra devam edeceğim. Çok lezzetli ya. Çok farklı bir tadı var. Yani rengeyi eti bariz bir şekilde değiştirmiş tadını. Benim hoşuma gitti bu aroma. Ama şöyle söyleyeyim, çok tuzlu yemeyen insanlar için tadı biraz fazla tuzlu gelebilir. Ben de yengeçli bir makarna söyledim. Yengeç soslu, kurutulmuş domatesli. Üstünde böyle çeşitli fındık fıstık falan da var. Hemen tadına bakayım. Çok lezzetli. Büyük çadırımıza hoş geldiniz. Kalacağımız oda burası. Geldiğimiz yolu gördünüz biraz önce, değil mi? Böyle şehrin dışında bir alandayız. Nehir kenarı kurulmuş bir oba burası. Ve geceleri aurora çıktığında izleyebilmemiz için öyle cam tavanlı, yalıtımlı camlardan oluşan tabii ki bir igloda kalıyoruz. Değişik, farklı, küçük bir alan. Beklediğimden daha küçük bir alan. Sığmaya ve bir şekilde burayı evimiz haline getirmeye çalışacağız. Şimdi biraz rahatlayıp dinlenelim. Şu anda yaşadıklarıma inanamıyorum çünkü ilk gece hemen auroraları gördük ve muhteşemdi gerçekten. Anlatılmaz yaşanır bir deneyim. Özellikle fotoğraf makinesi veya kamerayla çok daha net görünüyor ama gözünüzle de görebiliyorsunuz. Çok acayip bir şey. Değişik bir doğa olayı. Ayşe'nin söylediği şeyi başka soranlar da olacaktır. Evet, gözümüzle kamerada göründüğü gibi görünmüyor. Ama bu gerçekten etkileyici olmadığı anlamına gelmiyor. Hani gözünüzle gördüğünüz şey bile tüylerinizi diken diken etmeye yetiyor. Benim kafamda soru işaretleri vardı. Hani gökyüzündeki ışıklar bir insanı ne kadar etkileyebilir falan gibi de hepsi gitmiş oldu şu anda. Muhteşem bir şey. Ki şu an galiba -11-12 derece falan hava. Sıcacık kabinden dışarı çıktık ki çok daha net izleyebilelim diye. Öyle bir his yani. Neyse biraz daha takılalım, belki daha güzel dalgalar çıkar falan. Böyle dalgalar halinde geçiyor da o yüzden. Çok güzel yani. -18 derecelik bir güne uyandık. Gerçekten bu kadar soğukta hayatımda bulunmamıştım. Çok acayip bir deneyim. Çok ferahlatıcı denebilir. Sabah uyandığımızda kaldığımız yerin hemen yanında rengeyikleri vardı. Onlarla selamlaştık, günaydınlaştık. Sonra da kahvaltıya geçtik. Kahvaltı böyle bir restoranı var buranın, Kota Restoran diye. Orada veriliyor. Zaten oda fiyatına dahil kahvaltı. Küçük bir açık büfe gibi düşünebilirsiniz ama ortada yanan bir ateş var ve onun üzerinde pişirilen bir takım işte yumurta, et vesaire çeşitli şeyler var. Çok güzel, keyifli, böyle sıcak bir ortamdı. Gayet tatmin ediciydi kahvaltı. Domates, peynir, salatalık gibi zaten alışkın olduğumuz şeyler de vardı. Güzel de bir çırpılmış yumurta yaptı bize oradaki arkadaş. Şimdi de bugünkü programımıza devam etmek üzere yola çıkacağız. Sadece sıkıntımız araba donmuş. Onu nasıl hayata döndüreceğim bilmiyorum. Normalde bir tane fırça verdiler. Daha doğrusu arabanın içinde vardı böyle bir şey. Ama bu etki etmiyor. Şimdi arabayı çalıştıralım, belki ısınınca çözülür diye umuyorum. Yoksa hiçbir yere gidemeyeceğiz. Şimdi bir hayvanat bahçesine geldik. Kutup ayılarını ve bilimum kuzey hayvanlarını, kuzeyli doğal yaşamı göreceğiz. Ben daha öncesinde hiç hayvanat bahçesine gittim mi? Şu an onu düşünüyorum da galiba ilk defa gelmiş olabilirim böyle bir hayvanat bahçesine.
Burada şimdi kar baykuşları var. Bunlar ne? Bunlar Harry'nin baykuşunun akrabaları. Yani Hedwig'in akrabaları. O kadar güzel gözüküyor ki. Çok iyiydi. Bu arada Fuji X-M5 sayesinde çok güzel çekebildim. Bir ana yoldan yukarı çıktıktan sonra direkt yırtıcılara giden bir kısa yol vardı. Ama biz kuşlar tarafına özellikle döndük. İyi ki de öyle yapmış. Çok ilginç abiler var burada. Verilen haritayı takip ediyoruz. Evet, kısa yol yapmıyoruz. Hayır, insan zaten kaç kere buraya gelip de bu hayvanat bahçesini ziyaret ederken niye kısa yoldan kaçalım? Burada kartallar olmalı. Bakacağız. Kartal karkar, dal sarkar. Ural baykuşu varmış burada da. Kanat açıklığı 135 santime kadar gelmiş. Çok güzel bilgiler anlatıyor. Acaba nerede? Merhaba Ural baykuşu. Yok. Nereye geliyorum? Bak bakayım. Evet, doğru. Açtım. Okey, ığsın sen. Burada. Kar baykuşu çıktım ben. Yay. Ah, E harfisin. Crane'mişim ben. Oo. Yani winch'mişim. Winch nedir ya? Turnaymışım. Gözümden vurmayın beni ya. Tamam mı? Teşekkürler. Pisi pisi mi? Kuçu kuçu. Seni sallamadı. Çok eğlenceli. Yaban domuzu beklediğimden çok daha büyüktü ya. Sonra kocaman bir şeymiş. Bir şey kemiriyor ama ne yediğini anlamadık. Kutup ayısı gördük. Çok sevimli. Bir aralar Coca-Cola'nın kutup ayısı reklamları vardı ya. O zamanlardan böyle bir onları çok sevimli hale getirmediler mi? Beyaz olması da sevimli hale getiriyor. Aslında bayağı vahşiler tabii. Kafese kapatılmış olmaları sebebiyle bir tık üzülüyorum aslında hayvanlar için ama büyük de bir alanları var burada. Bu sayede belki de hayatımızda bir defa yaşayabileceğimiz bir şeyi yaşamış olduk. Bir kutup ayısını canlı olarak gördük. Boz ayıcık kış uykusundaymış zaten. Biz de zannediyoruz ki göreceğiz. Kafa çalışmıyor. Ayıcık uyuyor. Muhtemelen mağarasında. Buradan da bakınca hiçbir şey görünmüyor. Merak etmeyin. Saçlarımın donmuş olması peki? İnanamıyorum. Vahşi kurtlar var önümüzde. Büyük bir arazileri var yine. Geziyorlar falan. İlginç bayağı. Bir tanesi de orada oturuyor. Şimdi çekerim. Bu arkadaşlar 62,5 kilometre hızla koşabiliyorlarmış. Yani Hüseyin Bolt 100 metre rekorunu kırdığında 55,1 koşmuş. Öyle düşünün, onu bile yakalıyorlar. Kurttan kaçış yok. Ya ben bugüne kadar meşhur süper kahraman Wolverine'in hangi hayvan olduğunu bilmiyordum. Şu an öğrendim. Yaş 40, insan neler öğreniyor. Buz porsuymuş. Bayağı da oyuncu, değişik hayvanlar yani. Sevimli görünüyorlar. Pofidik ama çiğ et yiyorlardı. Tabii. Oh, buzlarda yuvarlanıyorlar. Biraz serinlemek isterseniz burada bir dondurmacı varmış. Sanki her yer donuk değilmiş gibi. Ama neyse ki kapalı. Hey geyik. Hello. Kuçi kuçi. Ne yapıyorsunuz? Biraz geyik muhabbeti yapıyorum. Ne yaptın? Yapraklar lezzetli mi? Gel gel Hüseyin, gel otur. Sen de gel ya. Geyiklerle geyik muhabbeti. Ne pis geyiğiniz varmış be. Burada bir platform yapmışlar. Ak kuyruklu geyikleri görüyoruz. Bir sürüler, gruplar halinde takılıyorlar. Ceylan'a benzettim ben onları ama başka bir aileymiş bunlar. Ailede değil de ne denir ona? Cins, tür. Biyoloji dersim zayıf. Hadi bay bay. Bitmedi video. Nereye gidiyorsunuz? Devam.
Böylelikle hayvanat bahçesini gezmeyi bitirdik. Yetişkin bilet fiyatı 23,5 euro. Bir de buraya böyle turlar da düzenleniyormuş. Yani bir tur rehberiyle gezmek isterseniz o daha farklı ama açıklamaya bir link bırakırım onun içinde. Genel olarak değişik bir tecrübeydi. Buraya kadar gelmişken görmek istediğimiz bir şeydi. Soğuk tabii ki çok zorluyor ama ben genel olarak beğendim. Korundi Müzesi'ne geldik. Burası bir sanat müzesi. Ama müzeyi gezmeden önce bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Daha önce buranın restoran bölümünde açık büfe öğlen yemeği verdiklerini duymuştum. Böyle 2 çeşit falan ana yemek oluyormuş. Salata gibi ekstra şeyler de var. 15 euro kişi başı, gayet iyi bir fiyat. Şimdi önce bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra müzeyi gezeceğiz. Rovaniemi'de 3 tane ana müze var. Bir tanesi ormancılıkla ilgili. O çok ilgimizi çekmedi. Geri kalan 2 tanesini ziyaret etmek üzere şu Culture Pass'ten aldık. Daha avantajlı oluyor. Şimdi Korundi isimli müzedeyiz. Burası bir modern sanat müzesi. Modern sanat müzelerini elimizden geldiğince ziyaret ediyoruz ve farklı eserler görüyoruz. Ama bu galiba gördüğüm en garip şeylerden bir tanesi bugüne kadar. Oyuncak bebekler, onların kafaları, gövdeleri, ayağı koluyla falan yapılmış bir ziyafet sofrası. Boncuklar, tatlılar, inanılmaz saçma. Müzemizin sonuna geldik bile. Eğer modern sanata gerçekten çok ilgili değilseniz bence bu müzeyi pas geçin. Snow Globe Winter Park diye bir yere geldik. Burası bir stadyummuş. Şimdi burayı dönüştürmüşler. Neon ışıklarla eğlenceli bir park haline getirmişler. Gelin gezelim. Bilet 28 euro. 2 gün geçerli dedi. İstediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz 2 gün boyunca dedi. Bir tane muz şeyi varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Banana ride dedi. Normalde 10 euro ama şu an kısa süreliğine yeni herhalde sezon başlıyor diye böyle bedavadan verdi. Bir de kafede oynanabilen 2 tane oyun çeşitleri varmış. Onlar için birer bilet verdi. Buz pateni yapmak dahilmiş. Hadi gelin bakalım neler var. Ben böyle şeyler olduğunu tahmin etmemiştim. Hadi gidiyoruz. Dikkatli ol. Ne yapayım? Come on. Okay. Son şans. Olmadı. You won that? Yes. Wow, good job. I hope I can win something today. Like that. Here it goes. Whoa. Oh. No. Kazanamadım. Luna Park oyunlarında bayağı kötüyüm. Evet, bir de burada buz pateni yapma fırsatımız varmış. Çoluk çocuk düşüyor. Benim de düşmeme ramak kaldı ama düşmedim hala. Kötü bir buz bu arada. Yoksa ben biliyorsunuz çok iyi kayarım. Kopenhag videosunu da izlemediyseniz onu da şuradan izleyebilirsiniz. Burası çok kötü. Burası erimiş. Normalde buz pateni severim ama çok dandik bir pist yapmışlar. Buz da kötü. O yüzden çok eğlenceli değildi. Şimdi bu saçma şeyden kayıyorum. Kendinize iyi bakın. Girişini bulamadım ki. Giriyorum. Allah! İmdat! İçinde de belenip duruyorum ya. Buradan
kendime bir şeye bağlamam lazım. Nasıl oluyor? Nasıl çıkacağım bundan? Nasıl çıkacağım buradan? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum buradan. Tepe taklak oldu. Çıkamıyorum. Deliye ayağımı sokacakmışım. Tamam. Rovaniemi'nin merkezinde burası. Çocuklar için belki daha eğlenceli olabilir ama çok derme çatma olmuş yani. 28 euro neyine verdik biz anlamadık. Yine de eğlenmeye çalıştık. Maksimum faydalanmaya çalıştık ama daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Evet, ay kapsülüne benzeyen iglomuza geri döndük. Çıkarken kapatmıştık kaloriferini. Şimdi açtık. Çabuk da ısınıyor. Dışarısı eksi 11 derece şu anda. Hemen yan tarafta birazdan göreceğiz saunamız var. O bizim için hazırlanıyor. Bu akşamın ilk aktivitesi yani Fin saunası. Bakalım nasıl bir tecrübe olacak. Bir gün bu hallerde YouTube'da olacağımı hiç hayal edemezdim hayatta. Ama işte karşınızdayım. Geleneksel bir Fin saunası burası. Zaten bu otelin özelliklerinden bir tanesi her iglonun bir kendine ait saunası olması. Bu arada gerçekten bu sauna odun ateşiyle ısınan bir sauna. Bayağı da meşakkatli. 3 saat öncesinden haber vermemiz gerekiyor ki bizim için hazırlasınlar burayı. Şu an yaklaşık 85 derece. İdeal sıcaklık buymuş zaten. 80-100 derece arasıymış. Şimdi biz de biraz bu saunanın keyfini çıkaracağız. Hadi artık sizi dışarı alalım. Otelimiz bize bir akşamlığına hot tub kullanma hakkı verdi. Bu uygulamayı yeni başlatmışlar ve hayatımda yaşadığım en iyi deneyimlerden bir tanesi olabilir. Su sıcaklığı muhtemelen 40-45 derecelerde. Siz sıcacık suyun içindeyken yıldızların altında dışarıda hava eksi 14 derece. Çok keyifli. Yapabilme fırsatınız varsa mutlaka deneyin. Günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yola çıkmadan önce size evimizin dışarıdan görüntüsünü de gösterelim dedik. Böyle çadırdan hallice minik iglo karların ortasında. Burası da işte bizim saunamız. Dün gösterdiğimiz, gündüz gözüyle de görmek isterseniz böyle bir yer. Ahşap, odun sobalı güzel bir sauna. İglonun cam olan kısmı da kuzeye bakıyor. Böylece kuzey ışıkları çıktığında, aurora çıktığında rahatça izleyebiliyorsunuz yattığınız yerden. O açıdan bu tarafını cam yapmışlar, diğer tarafı kapalı. Şimdi artılar ve eksilerden bahsedeceğim. Tabii ki cam olduğu için dışarıdan görünme ihtimaliniz var ama dilerseniz perdeler var. Perdelerinizi kapatabilirsiniz. Bir diğer sıkıntı, burası bir çadırvari bir şey olduğu için portatif tuvaletlerden var içeride. Dışarıdaki banyoları kullanmanız gerekiyor. Orada da resepsiyonun yanındaki banyolar daha normal bildiğimiz şekilde. Ama onun dışında duş da yok orada. Duşu da saunada yapıyorsunuz. O kısım biraz daha konforlu olabilirdi eğer doğru düzgün bir banyosu, duşu olsaydı. Biraz Fin köylüleri gibi yaşıyoruz diyebiliriz. Tabii bizim en tatlı komşularımız bu geyik arkadaşlar. Hemen yola çıkarken kendilerine bir selam çakmadan devam etmiyoruz. Ama bu aralar aramız biraz bozuk. Geçenki geyik muhabbetinden sonra biraz şakalarımı yanlış anladıklarını düşünüyorum. Alınmışlar. Bugünün ilk aktivitesi Santa Claus Village, yani Noel Baba'nın köyü. Ama buranın detaylarını başka bir videoda izleyeceksiniz. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi Noel Baba'nın köyünden çıkıyoruz. Bence o videoyu mutlaka izleyin çünkü acayip eğlenceli ve değişikti. Keyifli bir ortam yapmışlar. Bakın akşam oldu zaten gezmekten. Hani yine burada yapılacak her şeyi yapmaya çalıştık. Şimdi gidip bir şeyler yiyelim.
Şehirdeki en yüksek puanlı restoranlardan bir tanesi burası. Yine Fin yemekleri de var içeride. Normal klasik yemekler de bulabiliyorsunuz. Şık, güzel bir atmosferi var. Ayşen morina balığı söyledi. Kendisi çok beğendi. Ben tadına baktım. Benim için müthiş değildi. Ben de rengi hamburgeri söyledim bu arada. Ben de onu çok beğendim ama Ayşen de onu çok beğenmedi. Yani aslında bu biraz damak tadınızın ne olduğuna bağlı. Övülen şeylerden bir tanesi cloudberry soslu krem brüleydi ama biz o kadar bayılmadık. Genel olarak fena bir yemek değildi. Tercih edilebilir. Şehirde en çok övülen restoranlardan bir tanesi hemen bu Roca'nın yanındaki restoran Nili. Online rezervasyon yapamadık bir türlü. O yüzden şimdi restoranın kendisine gelip yarın akşam için ne yapabiliriz diye soracağız. Yer kalmamış maalesef yarına da. Çok da övülüyor. İçerinin de şöyle bir baktığımda çok otantik bir ortamı var. Siz gelirseniz bizim yerimize de buraya mutlaka gelin. Önden de rezervasyonunuzu yaptırıp gelin. Bizim gibi açıkta kalmayın. Fince adını hayatta okuyamam ama Türkçesi Oduncu Mumu Köprüsü anlamına geliyormuş. Burası Rovaniemi'nin simge yapılarından bir tanesi. Yine 325 metre uzunluğunda asma bir köprü. Orman endüstrisi buranın kültüründe çok büyük bir yer ediniyor. Ormancıların kullandığı fener şeklinde yaptıkları için tepesini onlara bir saygı duruşu olarak değerlendiriliyor. Tatlı da görünüyor. Altından akan nehir donmuş. Şuralarda bir yerlerde donmuş nehri kesip şeye giriyorlardı, suya giriyorlardı. Öyle bir aktivite de var. Bir de en güzel taraflarından bir tanesi geçişe para almıyorlar. Teşekkürler. Bir şey diyeyim mi? Burası benim bu bölgede en çok üşüdüğüm yer olabilir. Nehir kenarından böyle soğuk soğuk esti. Dondum yani. Şimdi bizim köye geri döneceğiz ama önce bir markete uğrayalım, alacaklarımız var. Üçüncü günden günaydın. Gene biraz kar yağmış dün gece. Hava bugün sıcak. -2 derece. Gayet güzel. Neredeyse montsuz çıkacaktık o derece. Biz niye ormanın ortasında, şehrin dışında böyle biraz daha hani mahrumiyet bir yerde kalıyoruz, onu bir açıklayayım. Şimdi bu kuzey ışıklarını görebilmek için, özellikle de böyle çıplak gözle rahat rahat izleyebilmek için olabildiğince karanlık bir yerde olmanız lazım. Dolayısıyla yani en güzel noktalarda bunun gibi şehir dışına kurulmuş böyle kulübelerden oluşan tesisler. Çünkü ışık ne kadar artarsa tesisteki görme olasılığınız, daha doğrusu yani kendi gözünüzle izleme olasılığınız o kadar düşüyor. Dün akşam bir soru geldi Instagram'dan. Ona da aslında toplu olarak cevap vermiş olalım. Bu fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz diye. Yani en iyi kareler için gerçekten iyi bir fotoğraf makinesi şart elinizde olması. Biz şu elimde görmüş olduğunuz Fuji X-M5'i kullandık. Onunla çekilmiş bir sürü şeyi de zaten izlediniz. Bu arada Fujifilm'e de bu videoya destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Cenk yine her sabahki mesaisine başladı. Arabanın buzlarını temizliyor. Alıştı bu işe. Bugünün ilk durağı Arktikum Müzesi. Burası hem bir bilim merkezi hem de bir müze ve Rovaniemi'de görülmesi gereken en önemli yerlerin başında geliyor. Normalde bu müzeye giriş 25 euro bilet ücreti var. Fakat bugün Ulusal Bağımsızlık Günü olduğu için ücretsiz müze. Biz de o Culture Pass'i almış bulunduk. Ona da dahildi bu müze. Aynı zamanda bugüne özelde yeni bir sergi başlamış. Şimdi hadi gelin oradan başlayalım biz de gezmeye. İşte hep şu geçtiğimizi söylediğimiz Arctic Circle var ya, kutup dairesi. Bakın göremiyorsunuz. Şimdi vardı. Hemen arkamda görünüyor. Fince'de kar için kullanılan 100 farklı kelime varmış. Burada onları neler olduğunu inceleyebiliyorsunuz. Enteresan.
Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi ortada büyük bir dünya var. Orada Arctic Circle'ı, yani bu kutup bölgesini belirleyen enlemi gösteriyor. Ama aynı zamanda mesela bu gördüğünüz çizgi yıl boyunca her zaman 10 derecenin altında anlamına geliyormuş. Bu gördüğünüz çizginin üzerinde hiç ağaç yaşamıyormuş. Bu noktadan sonra Kuzey Kutup bölgesinde sadece tundra adı verilen bitki örtüsü var. Bu bölgede de en az 2 yıl boyunca toprak tamamen donmuş halde duruyormuş. Buna da permafrost deniyor. Bu açık Karadeniz pidesine benzeyen şeyler ise kar ayakkabıları. Geleneksel yapıda olanlar. Kar belli bölgelerde o kadar derinleşiyor ki bu olmadan batıyorsunuz böyle aşağı. Lapland Historisi, yani tarihi. Lapland tarihine dair bir sergi. İçeride fotoğraf çekmek yasakmış. Fotoğraf çekmiyoruz ki, video çekiyoruz. Burada da evlenen genç bir çiftimizi görüyoruz. Kendilerine mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu tek bir rengeyi postunda kocasından inşallah. Aynen vaat edilen gibi hem bilimi hem tarihi içeren bir müzeydi burası. 4-5 farklı sergi dolaştık, her birisi farklı bir konuda. Buralardaki yaşama dair çok ilginç şeyler öğrendik. Tarihini birazcık öğrenme şansı bulduk. İşin bilimsel tarafını, burada nasıl yaşanıldığını vesaire birçok farklı bilgi edindik. Keşke içeriği biraz daha dolu dolu olsa, keyifle gezmeye devam ederdik. Bizim oteldeki kahveler de bunlarla servis ediliyor. Bunun adı Kuksa'ymış. Geleneksel bunların ahşap fincanları. 69 euro. Bir şey değil ya. Şu çok tatlı. Baksanıza. Minik bir tane mum koyacaksın. Tea light'lardan. 65 euro. Şu biraz pahalı gerçekten. Arktikum'un hemen yanında binası Pilke diye bir bilim müzesi var. Burası sürdürülebilir ormancılıkla ilgili nasıl çalıştıklarını anlattıkları bir yermiş. Özellikle çocuklar için çok güzel aktiviteler varmış. Çocuklu ailelere biz de tavsiye etmiş olalım incelediğimiz kadarıyla. Kar başladı ha bu arada. Yavaş yavaş yağıyor gene. Ama bitmesini istiyorum. Neden derseniz akşam çok güzel solar wind var. Yani güneş aktivitesi, rüzgarı. Dolayısıyla iyi aurora çıkabilir ama bunun için bulutların dağılması lazım. Birazcık Lapland'ın doğasını keşfetmek için şehrin dışına doğru geldik. Macera mı arıyoruz yoksa bela mı? Biz de bilmiyoruz. Donmuş bir şelale varmış. Tam oraya doğru giderken, ama böyle yüksek, bilmem kaç metre. Birazcık üşendik çünkü bayağı uzak olduğunu fark ettik. Sonra aynı yol üstünde daha ufak bir şelale daha varmış. Bari onu görelim dedik. Şimdi ona doğru bir trekking'e başladık. Buna da trekking denirse. Ormanın içinde bir yolda gidiyoruz ve etrafta hiçbir şey yok. Kurt mu çıkar, ayı mı çıkar artık, geyik mi görürüz bilmiyorum. Görürsek ne yaparız onu da bilmiyorum. Biraz endişeliyim, çaktırmamaya çalışıyorum. Şimdi yol bitti. Patikadan devam ediyoruz ormanın içine doğru. Ayak izleri var. Onları takip ediyorum. Ama dallar mallar yolları kapamış. Küçük bir kulübe var ileride. Patikadan çıktım mı? Yok, hala ayak izi var burada. Bu kulübeye gitmeli miyiz? A few minutes later. Yönümüzü bulamadık. Şelaleyi de bulamadık. Google doğru göstermiyor. Burada da hiçbir şekilde doğru düzgün yol yok. Bizden önce gelenlerin ayak izlerini bir yere kadar takip ettik, sonra bulamadık. O yüzden geri dönüyoruz. Daha fazla bence hayatımızı riske atmaya gerek yok. Ama gelerek ne gördük? Buraya gelmemeniz gerektiğini. Bir de Lapland'ın ormanlarında gezmiş olduk. Gerek var mıydı kısmı sanki yoktu gibi. Hadi gidelim. Ama tabii ki trekking sevenler, doğa yürüyüşü sevenler hazırlıklı gelirse ekipmanlarıyla çok sevebilir. Bir de bizim gibi 2 kişi değil, böyle kalabalık olursanız çok daha güvende hissedersiniz. Ben biraz tırstım burada.
bir süredir yürüyoruz. Bir yandan doğa çok güzel ama bir yandan o işte tedirginlikten dolayı tam da tadını çıkaramıyoruz gibi olduk. Şelalenin sesini duyuyorum hala. Yo, rüzgar sesiymiş. Neyse. Havanın da kararmasına sadece 40 dakika kaldı. O yüzden şimdi arabaya doğru yürüyoruz ve medeniyete doğru geçeceğiz. Gelmeyin diyor yani. Ne işin var burada diyor. Dünyanın saçma sapan bir yerindeyiz şu an. Hakikaten. Yalnız bu gezide çok otantik şeyler yapma şansımız oldu. Bayağı bir buranın yerlisi gibi normalde turistik olmayan bir bölgeye geldik. Yol kenarındaki bir markette durduk. Sıcak çikolata aldık. -5 derecedeki havaya karşı içiyoruz. Ne yapabilirdik? Buz kırana gidebilirdik. Ama buzlar donmamıştı. Yeterince donukluk yoktu denizde. O yüzden saçma olacaktı. Snowmobile için yeterince kar olmadığından iptal oldu. Ama çok da güzel kuzey ışıkları izledik. Evet, Birçok insan gelip de hiç göremeden de dönüyor. Öyle de bir şey var. doğru. French and Cherry adında bir Fransız restoranına geldik. Burası Bistro diye de geçiyor. Yan tarafında barı var herhalde ondan. Neyse, menüsü güzeldi. Dün buradan geçerken bakmıştık zaten. Rezervasyonumuz yoktu ama bir masa almayı başardık. Bal kabaklı bir somon söyledim. Hazır kuzeydeyken dedim ki yiyebildiğim kadar somon yiyin. Buraların somonu çok güzel oluyor. Somon kızartması birazcık yağlı olabilir ama hani çok da rahatsız eden türden değil. Risottosu ise şu bal kabaklı olan gerçekten nefis, bayıldım. Bu defa ben hamburger söyledim. Beklenmeyecek bir durum ama sıkıldım. 3 gündür balık yiyorum. Gerçekten hani bir farklı bir şey yemeye ihtiyacım vardı. French burger diye bir şey gördüm menüde. İlgimi çekti. Aşırı farklı görünmüyor. Hamburger yani. Hamburgeri de çatal bıçakla yemezsin ama yok, bu öyle yenmesi gereken bir hamburger. Bayağı bir malzemesi bol. Ne kadar güzel bir hamburger, anlatamam size. Eti medium rare tercih etmiştim. Orta az pişmiş. Tam olarak öyle. Sulu bir hamburger köftesi. İçindeki Fransız Dijon hardalı çok lezzetli. Genel olarak bayağı beğendim. Beklentimin üstünde. O zaman bize afiyet olsun. Buradaki son akşam yemeğimizi tatlı bir dokunuşla bitirelim istedik. Sıcak çikolatalı bir kek, yani brownie gibi bir şey olduğunu zannediyorum. Şimdi içinin de akışkan olduğunu umuyorum ama göreceğiz. Etrafında da bir böğürtlen sosu var. Yanında da vanilyalı dondurma geldi. Vanilya tanelerini dondurmanın üzerinde görebiliyorum. Bu her zaman iyiye işarettir. Hop, evet. Aynen. Bir lava cake çıktı. İçi çikolatalı, akışkan. Biraz da dondurmasından yanına. Biraz da sosundan meyveli. Çok güzel, çok lezzetli. Ekşi, tatlı, hepsi bir arada mükemmel bir tabak. Buyursunlar, Cenk de yesin. Rovaniemi'nin bu meydanının adı Sampo Meydanı'ydı. Ne zaman değiştirdiler adını? 2006'da. Çünkü şehrin ünlü grubu Lordi Eurovision'u kazandı o yıl. O yüzden bu meydana da onların ismini verdiler. Verdiler diyorum çünkü ben de buradaydım. Niye öyle anlatıyorsun? Ben bizzat gördüm, buradalardı, verdiler falan. Neyse ya, işte şakası bir yana onları onurlandırmak için buraya adlarını vermişler. Güzel yani. Mesela bizim de Şişli'deki meydanlardan bir tanesinin adını Sertab Erener Meydanı yapsak. Bana katılıyorsanız yorumlara yazın. Bunlar da Lordi grup üyelerinin el izleri. Çimentoya ellerini basıvermişler de şu el nedir ya? Bu tırnaklar nedir? Bu ayı eli mi? Pençe gibi. Herhalde nail art'a gidip tırnak yaptırmış kendine. Bu da öyle. Hayvan gibi tırnakları var.
Şimdi bu kadar kuzeydeki bir yere gelirken tabii ki ne giyeceğiniz çok önemli. İçlik, kar kıyafeti, işte atkı, bere falan hepsi iyi olmalı. Sadece bu seyahat için de bu kıyafetlere para harcamak istemiyorsanız buradan arkamdaki dükkandan veya bunun gibi merkezde bulabileceğiniz başka dükkanlardan kar kıyafetleri kiralayabiliyorsunuz. Birçok insanda da şehirde bunu göreceksiniz. İnsanlar kar tulumlarıyla geziyorlar. Gerçekten sıcak tuttuğunu biliyorum çünkü ben de pantolonunu almıştım. Çok ideal gezmek için. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Fiyatları da günlük 37 euroymuş. Biraz pahalı da olabilir tabii. Ama değerlendirilebilir. Belki en azından bütün günü dışarıda geçireceğiniz zaman için alabilirsiniz. Son günden günaydın. Bugün nispeten sıcak bir hava var. 0 ile -1 derece arasında gidip geliyor. Dolayısıyla bakın monsuz çıktık. Biz de alıştık buraların soğuğuna artık. Rovaniemi size çok farklı deneyimler vaat eden bir şehir. Gerek işte bu doğası, atmosferi olsun, gerek kuzey ışıkları, gerek atraksiyonları. Bekleyeceğinizden biraz pahalı olabilir. Zaten biz elimizden geldiğince yazdık fiyatları ama buralara gelmeden önce bütçeyi iyi ayarlamak lazım. Sonra üzücü olabilir. Gerçekten Rovaniemi bu zamana kadarki tecrübe ettiğim en farklı seyahatlerden bir tanesiydi. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir izlerken. Beğendiyseniz lütfen videoyu likelamayı unutmayın. Aşağı bir yorum bırakırsanız şahane olur. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Kanalı büyütmemize bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız hep beraber farklı şeyler ailesini büyütürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.